Merhaba güzel dostlarım. Yine beğeneceğinizi umduğum kendin yap, mobilya boyama ve dekorasyon fikirleri içeren güzel bir video ile karşınızdayım. Daha önce IKEA'nın dekoratif kırma camlarıyla yaptığım aksesuar süslemeleri ve kendin yap projeleri çok beğenildi. Hatta bu videolarımı izleyerek yaptıklarının resimlerini benimle paylaşan güzel yürekli takipçilerime de bu video aracılığıyla sevgilerimi iletiyorum. Çok önceleri boyamış olduğum gördüğünüz çiçek standı, sehpa, yan sehpa, kısacası ahşap mobilyamızı ilk olarak Hybrid Multi Surface koyu gri rengiyle bir kat boyadım. 24 saat sonra da yine her katında 24 saat bekleyerek iki kat Hybrid Multi Surface metalik gümüş rengi içerisine 3/1 oranında multi dora inci rengi ilave edip karıştırdım. Yaptığım bu karışımın da yine 3/1'i kadar Ultimate Glaze kalın sır vernik ekleyip karıştırdım ve boyadım. Kısacası bir kat koyu gri, iki kat da metalikle boyadım. Neden önce gri ile boyayıp sonra metalikle boyadı? Direkt metalikle boyanmıyor mu diye soruyorsunuz şu anda, öyle değil mi? Yani evet, direkt metalik serilerle de boyanabiliyor ama kapanması zor oluyor. Daha doğrusu zemin rengimiz kullanacak olduğumuz metalik boya rengimizden farklı bir renkse çok uğraştırır, kolay kolay kapanmaz. Mesela ben burada direkt metalik gümüşle başlamış olsaydım öyle sanıyorum ki bir 5-6 kat atmam gerekirdi. İşte bu sebeple ben metalik boyada eğer ki gold yani altın renk kullanacaksam zemini önce sarı tonları veya amber rengiyle, gümüş metalik boya kullanacaksam da gri tonları ile zemini önce boyayıp daha sonra da metalik seriyle boyarım. Umarım anlatabilmişimdir. IKEA dekoratif kırma camları yapıştıracağım yere biraz kalın olacak şekilde şeffaf tutkal sürüyorum ve tutkal kurumadan hemen camları üzerine döküyorum.
Burada tabii ki normal ayna da kullanabilirdim. Hatta daha da şık olurdu. Ama böyle bir deneme yapmak istedim ve bence fena da olmadı. Aynalı parlak fon kartonu 50'ye 70 santim gümüş renk kırtasiyelerde bulabilirsiniz. Sehpanın üst ve alt tablasına uygun ölçüde kesip yapıştırdım. Kurdeleye de yine şeffaf tutkal sürüp hemen sim döktüm. Kuruduktan sonra arka kısmına tekrar şeffaf tutkal sürüp sehpa üst tabla çevresine ve ayaklarına yapıştırdım. Son olarak zaten boyanın içerisine vernik eklediğim için ekstradan başka vernik yapmadım.
Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı bekliyorum. En kısa sürede yeni videoda görüşmek dileğiyle. Aşk ile kalın.